Tekrar merhaba. Duygulara göre okuma rehberi ve çok daha fazlası bölümü kaldığı yerden devam ediyor. Ve sırada dördüncü temel duygu olan öfke var. Öfke, insanoğlunun varoluşundan bu yana tartışılan ve üzerine çokça düşünülmüş bir duygudur. Kimileri öfkeyi tamamen içsel bir tepki olarak görürken, kimileri de bu duygunun tetikleyicisinin mutlaka dış dünyadan kaynaklandığını savunur. Aslında her iki görüşte de doğruluk payı vardır. Çünkü öfke, insanın kendine özgü ruhsal yapısıyla dış dünyada yaşadığı etkileşimlerin kesişim noktasında oluşur. Öfke duygusu içimizden de gelse, dışımızda gerçekleşen çatışmaların yarattığı krize bir meydan okuma da olsa, yine de asıl kaynağı bulunmadan çözümlenemez. Daha önce kanalda öfke, gerçek kaynağı ve yönetimi adıyla bir bölüm yayınlamıştım. Orada da şunları söylemiştim. Öfke çoğu zaman bireyin kendi bireysel duygusu olmayabilir. Öfke genellikle bir başkasının üzerimizde yarattığı soğuk duygunun pervasız ölçeğidir. Anne, baba, akraba, eş, dost, bilinen zorba tanıdıklar, patron, müdür, hatta üzerimizde bu soğuk etkiyi yaratabilecek her kim varsa aynı pervasızlığa ortaktır. Bu sebeple öfkeye kapıldığın vakit kendine şunu sor. Benim üzerimden şiddet ve sinir boşaltımı yapan kişi kim? Öfke duygusu anlık yaşanan ve içeriği kaosla dolu bir olayda oldukça işimize yarayabilir. Zira tıpkı korku duygusunda olduğu gibi savaş ya da kaç davranışının biyolojik olarak enerji kısmı öfke ile direnç kazanır. Ancak sebeplerin böylesi tehlikeli ve ani olmadığı durumlarda bizleri öfkelendiren olayların çoğu sadece yeni kaoslar yaratma işine yarar. Yine kanalda öfkeyi yönetmek için hazırladığım başka bir bölüm daha var. 90 saniyede kontrollü olmak. Öfke duygusu içinde bulunduğumuz zamanda bizleri kontrolümüz dışında ele geçirir. Bu yüzden aşırı ve ani tepkiler verir, bunun için sonrasında üzülüp özürler dileriz. Zira o anda kendimiz olmaktan çıkarak öfkenin ilk sahibi her kimse ona dönüşürüz. Bence 90 saniye gibi kısa bir süre bunu durdurabilir. Kabaca insan beyni 3 kısımdan oluşur. Reptilian, limbik ve neokorteks. Sürüngen beyin tamamen içgüdüleriyle hareket ederek ilk tepkiyi yaratır. Limbik sistem duyguları oluşturur, neokorteks ise sebebi ve çözüm yollarını bulur. İşte bahsi geçen 90 saniye öfke duygusunu kontrol etmek için, yani sürüngen beyinden çıkarak limbik ve neokortekse giden mesajın hızlıca en mantıklı kararı alması konusunda yardımcı olabilir. Peki öfke duygusunu anlamak için neler okuyabiliriz? Yine bu sorunun cevabı oldukça fazla olacaktır. Sonuçta öfke duyulan şeyin ne olduğunu bilmeliyiz. Bu duyguyu bir insana, bir ilişkiye, bir nesneye, olaya, herhangi bir canlıya karşı hissetmek de öfkenin hikayesini değiştirecektir. Bu konuda ilk aklıma gelen kitap Herman Melville'in Moby Dick isimli klasik eseridir. Kaptan Ahab'ın devasa balinaya duyduğu öfke okunmaya değerdir. Yine Patrick Süskind'in Güvercin eseri. Hem başka bir canlıya duyulan öfkeyi hem de bu canlıdan gerçek nedeni olmasa da korkmayı anlatan kısa ama etkili bir hikayedir. Yine dilerseniz kanalda "Tanrım, Neden Ben?" isimli bölümde Süskind'in Güvercin ve diğer kitaplarından bahsetmiştim. Öfkenin kaynağı bilinmediğinde veya öfke duygusunu sağlıklı bir şekilde dışarıya atamadığımızda yaratacağı tahribat içe döner ya da herhangi alelade bir nesneye. Kafka'nın Joseph K'sı muhatabını bulamadığı bir öfke ile dolanır ortalarda. Sadık Hidayet'in Kör Baykuşu aynı muhatabın öteki ben olduğuna karar verir. Bozkır Kurdu'nda Hermann Hesse öfkeyi içinde sivri dişleriyle salyalarını akıtan bir kurda dönüştürür. Sabahattin Ali Kürk Mantolu Madonna'da Raif Efendi'nin öfkesini sessizliği, sakinliğiyle anlatır. Aşırı kabulleniş öfkenin bariz göstergesi sayılır. G.G. Ballard çarpışma kitabında öfkeyi metalin demir yığınlarının çarpışması ile ifade eder. Chuck Palahniuk, dövüş kulübünde modern hayatın boşluğuna, tüketim kültürüne ve erkeklik krizine karşı öfkenin patlayıcı gücüyle yapar bu duygunun dışa vurumunu. Arthur Miller, Cadı Kazanı oyununda insanların içinde büyüyen ve adı bilinmeyen korkuların dışında bir tehdit oluşturmasından çekinen kişilerce yaşatılan baskı ve cezalarla hiç suçu olmayan kişilere yönlendirilen öfke duygusu ile yapar bunu. Anlayacağınız bu duygu anlat bitmez. Şayet sizin de öfke duygusunu önerebileceğiniz kitaplar varsa yorumlar kısmına yazarak benimle ve diğer dinleyicilerle paylaşabilirsiniz. Gelelim 5. temel duygu olan tiksintiye.
Tiksinti hem bedensel hem de ruhsal bir savunma tepkisidir. Kişi kendini tehdit altında hissettiğinde içgüdüsel olarak geri çekilir, uzaklaşır ya da tamamen kaçınır. Bu duygu yalnızca çürümüş bir bedene değil, ahlaki bir çöküşe ya da içsel bir yabancılaşmaya da yönelmiş olabilir. Kökleri hem biyolojik bir korunma içgüdüsünde hem de toplumla, değerlerle kurduğumuz ilişkilerde saklıdır. Tiksinti duygusuna dair Amerikalı psikolog Paul Rozin bu duyguyu tiksinti duyulan konulara göre ayırmıştır. Rozin 5 temel tiksinti sınıflandırılması yapmıştır. Beden tiksintisi: kirli, hasta, çürümüş, çeşitli salgıları ve ölmüş bir bedene karşı duyulan tiksintiler. Hayvan tiksintisi: böcekler, haşere, parazit gibi itici hayvanlara karşı duyulan tiksintiler. Cinsel tiksinti: ahlaki normların dışındaki cinsel davranışlara karşı hissedilen tiksintiler. Hijyenik tiksinti: pislik, dışkı, koku gibi temizlik dışı sayılan tiksintiler. Ahlaki tiksinti: hile, yolsuzluk, ihanet gibi değer ve adalet ihlallerine karşı hissedilen tiksinti halleri. Bu bağlamda tiksinti duygusunun fizyolojik, ahlaki ve kültürel olarak da farklılık gösterdiğini tespit etmiş. Mesela bir toplumda böcek yemek tiksinti verici bir durumken, başka bir toplumda bu durum yemek yeme alışkanlığı olarak sayılabilir. Ya da temizlik ve hijyen alışkanlıkları farklı olabilir. İnsan evladında tiksinti duygusunun evrimleşme süreci daha çok hastalık yapıcı, zararlı maddelerden uzak durmak için gelişmiş gibi gözükmekte. Fakat modern insana baktığımızda bu duygunun çeşitli varyasyonlarını gözlemlemek mümkün. Dolayısıyla tiksinti için kısaca şu tanımı yapabiliriz: fiziksel ve ruhsal bütünlüğümüze zarar vereceğini düşündüğümüz şeylerden duyulan kaçınma duygusu. Bu duyguya dair ilk kitap önerisi Franz Kafka'nın Dönüşüm kitabı olacaktır sanırım. Gregor Samsa bir sabah uyandığında böceğe dönüşmüş olarak uyanır. Bu dönüşüm aynı evde yaşayan ailesinin giderek ondan tiksinmesine ve sonunda onu öldürüp yok etmelerine neden olacaktır. Yine Amerikalı yazar Bret Easton Ellis'in Amerikan Sapığı da tıpkı Dostoyevski'nin Yeraltı Adamı'nda olduğu gibi dışındaki fiziki dünyaya duyulan tiksintiyi müthiş anlatmış kitaplardandır. Okuma önerisi olarak Chuck Palahniuk'un Gösteri Peygamberi de bireyin kendine, geçmişine ve modern topluma duyduğu tiksintiyi anlatması açısından doyurucu bir kurmacadır. Bu bağlamda diğer bir okuma önerisi Güney Afrikalı yazar John Maxwell Coetzee'nin Utanç kitabı da zamanla kendi davranışlarına duyulan tiksinme ve utanma duygularını ele alan derinlikli bir kitaptır. Ve geldik temel duyguların altıncısı ve sonuncusu olan şaşkınlık duygusuna. Şaşkınlık, insanın ezberini bozan ve bir anda ortaya çıkan ani bir duraktır. Alışılmışın dışında beklenmeyen ya da açıklanması güç bir durumla karşılaşınca zihnin verdiği ilk tepkidir şaşkınlık. Bu duygu ile dikkatimizi hemen toplarız ve zihnimizin henüz aşina olmadığı anlamı oluşturmaya çalışırız. Yaşanan şaşkınlık hali olumlu olabileceği gibi olumsuz bir durum karşısında da gerçekleşebilir. Yani hayranlığa evrilen şaşkınlık ile korku ve dehşete dönüşen şaşkınlık duygusu birbirinden farklıdır. Fakat her ikisi de alışılmışın dışında yaşanan olaylara verilen ilk tepki olduğu için birbirinden ayırt edilmesi reaksiyonun sonrasında verilen tepkilere bağlıdır. Yani hayranlık duyulan bir şaşkınlık sonrasında mimik ve jestlerde yumuşama ve sıcaklık yaratırken, dehşet ve korku yüzünden yaşanan şaşkınlıkta donukluk ve ifadesizlik ön planda olacaktır. Şaşkınlık duygusuna dair okuma yapmak isterseniz şu kitapları önerebilirim. George Orwell'ın Hayvan Çiftliği, Fyodor Dostoyevski'nin Ölüler Evinden Anılar kitabı, Arthur Koestler'in Gün Ortasında Karanlık romanı, Portekizli yazar José Saramago'nun Körlük ve Görmek kitaplarını sayabiliriz. Dikkat ederseniz konusu itibariyle olumsuz şaşkınlığa örnek olabilecek kitapları önermiş oldum. Şaşkınlık duygusunun daha pozitif ve sıcak hissedildiği kitaplar içinse Antoine de Saint-Exupéry'nin dünyaca bilinen kitabı Küçük Prens'i, Richard Bach'ın Martı kitabını, Paul Coelho'nun Simyacısı ve Mitch Albom'un Cennette Karşılaşacağınız 5 kişi kitaplarını önerebilirim. Bu arada kanalda aynı isimle bir bölüm olduğunu da söylemek isterim. Dileyenler Akıl Fikir Gezegeni kanalından ulaşıp dinleyebilir. Bu bölümde işlediğim duyguların hepsi dünyada yaşayan tüm insanların ortak temel duyguları olan mutluluk, üzüntü, korku, öfke, tiksinti ve şaşkınlık üzerine oluşturuldu.
Ve bu duyguların davranışa yansıması da tüm insanlar için hemen hemen aynı şekilde tezahür etmektedir. Bu sebeple kitap önerileri de dünya edebiyatından pek çok isme yer vermeye çalıştım. Duygulara göre okuma rehberi konusu şayet yeterli zamanı yaratabilirsem, diğer duygular için yani yaşanılan coğrafyaya, topluma, kültürel ve inançsal bağlara göre değişen tepkileri olan duygular için de devam edecek. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki Akıl Fikir Gezegeni bölümünde görüşünceye dek sağlıcakla kalın.